Herkese merhaba arkadaşlar. Kanalıma hoş geldiniz. Bugün sizlerle yine harika, böyle havalı, ışıl ışıl bir çantayla geldim. Ben çok beğenmiştim bu modeli. Benim de olmalıydı. Ve sizlere de paylaştım. Bu videoda beraber çantamızı tamamlayacağız. Çantamız böyle metalik ipten. İpimiz. İstediğiniz renklerde çalışabilirsiniz. Metalik ipimiz çift katlı. Bunun tekleri de var biliyorsunuz. Tek katta çalışabilirsiniz ama biraz bu dokuyu vermeyebilir. İplerimiz Hobbimon'dan ve 100 gram. Gördüğünüz gibi bayağı da bir arttı ipimiz. Evet, çantamız metalik ip file çanta veya Prada model çantada denmekte. Şimdi tabanımızı size şöyle bir ölçülerini vereyim. Bitmiş hallerini. Taban 28 santim. Çantamızın şuradaki genişliği 40-42 santim civarı. Şuradan boyumuz da şuradaki buradaki arada 30 santim, 28-29, şöyle tam düz olmadığı için bayağı büyük bir çanta arkadaşlar. Tam sapından itibaren şöyle 50 santim civarında. Bayağı böyle büyük çanta sevenler için plaj çantası olabilir. Alışveriş çantası bir yere giderken içine kıyafetleri atabilirsiniz. Çok güzel bir çanta oldu. Evet, bilgilerimiz bundan. İplerimizi Hobbimon sitesinden kolaylıkla alabilirsiniz. Bir yumaktan çıktı. Tığımda 5 numara 3 milim arkadaşlar tığımız. Bilgilerimizi verdik. Hadi örmeye başlayalım. Evet arkadaşlar, metalik ipimiz Hobbimon'dan alabilirsiniz. 100 gram ve farklı renklerde de çalışabilirsiniz. Ben bu renkli kullanacağım. Hemen örmeye başlayalım. İçinden ipimi çıkardım. Ortadan başlıyorum. Ve tığımızda 5 numara 3 milim arkadaşlar. Odaklayamadım maalesef yine. Evet, araya da şöyle bir ip takalım sıra başlarımızı belirlemek için. Evet, hemen örmemize başlıyoruz. Önce bir ipimizi sabitleyelim. İşte bundan sonra 25 tane zincir çekeceğim. 1 2 3 4 5. Evet, toplam 25 zincir çektim. Şimdi ilk zincirimizi atlayıp yanındaki ikinci zincirin içerisine 2 tane sık iğne yapalım. 1 2. Gayet rahat çalışıyorum. Sıkış yapmadan. Evet, 2 zincir sık iğne yaptık. Şimdi sıra sonunda bir tane kalana kadar her zincirin içine bir tane sık iğne yapalım. İki, 3, 4. Evet, 22 tane zincirimize tek sık iğne yaptık. Son kalan zincirimize 3 tane peş peşe sık iğne yapalım. Sıkış olmasın, rahat çalışalım. 1 2 ve aynı boşluğa 3 tane peş peşe sık iğne yaptık. Köşemizi dönmüş olduk. Şimdi zincirimizin bu tarafına da yine 22 tane zincirimize
tek sık iğne yapalım. Bu ipi de yine arada yürütelim. Evet, her zincirin içerisine bir tane sık iğne. Yani 22 tane sık zincire tek batıyoruz. Evet, 22 tane sık iğnemi yaptım arkadaşlar ve sıra sonuna geldik. Şimdi burada sıra başımızda 2 tane batmıştık. Şimdi oraya şöyle ipimizi takalım. Burası bizim sıra başımız. Aynı boşluğa en son bir tane sık iğne yapıyoruz. İlk başladığımız boşluğun içine bir tane daha yaparak burayı, köşeyi 3 sık iğneye tamamlamış olduk. 3 burada, 3 de diğer köşede yapmış olduk arkadaşlar. 3 sık iğne burada, 3 burada. Şimdi ikinci sıradayız. Şimdi ilk 2 ilmeğimizi peş peşe arttıracağız. Bu birinci arttırmam. Yanındakine yine ikinci arttırma. Evet, 2 ilmeği çift battık. Sadece köşelerde arttırma yapıyoruz. Şu düz kısımlarda her ilmeği tek batacağız. Şimdi yine 22 tane sık iğnemize tek batıyoruz. 1 2 3 4. Evet, 22 tane sık iğnemize tek battık. Köşemize geldik. 3 tane yapmıştık köşede ve bu 3 ilmeğimize peş peşe arttırıyoruz. Birincinin içine 2 tane yapıyoruz. Bu birinci arttırmam. Yanındaki sık iğnenin içine de yine 2 tane. Buraları gevşek yapın. Rahat çalışın. İkinci arttırma yaptım. Şimdi üçüncünün içine yine 2 tane. Evet, köşemi rahat çalışıyorum. Bakın. Gergin yapmadım. Ve üçüncü ilmeğime de yine 2 tane yaptım. Peş peşe 3 tane 1 2 3 tane arttırdım. Burası 6 oldu. 3'tü, 6 oldu. Şimdi yine 22 tane sık iğnemize tek batıyoruz. 1 2 3 Evet, 21 ve 22 tane sık iğnemize tek battık. Son kalan ilmeğimize de yine çift batacağız. Yani arttıracağız. Köşemizi tamamlamış olacağız. 2 tane arttırmıştık. Üçüncü de buraya yapmış olduk. İşte burada yine 6 tane arttırma yaptık. Daha sonra bunları içeriden ütülediğimizde bu görüntü düzelecek arkadaşlar. Evet, 3. sıradayız. İpimizi bu tarafa alalım. Evet. Şimdi bir tane tek batalım. Bir çift. Yani arttırıyoruz. Bir tane tek, bir çift.
Evet, 2 tane yine arttırma yaptık. Arttırmalar yine arttırmaların içine denk gelecek. Bir alttaki arttırmanın içine denk yapacağız. Şöyle V görüntüsü olan yere. Evet, çok burada belli olmuyor ama en azından sayılarımızı takip edersek aynısı olacaktır. Bir tekle başladık. Bir çift, bir tek, bir çift. Şimdi diğer arttırmaya kadar 23 tane sık iğnemize tek batalım. 1 2 3 4 5. Evet, 23 tane sık iğnemize tek battım. Bir artır. Yani boşluğun içine 2 tane sık iğne yaptım. Bir tane tek. Bir artır. Bir tane tek. Bir artır. Evet, arttırmaları yine alttaki arttırmanın içine yapacağız. Gidişatınızı, oradan doğru gittiğinizi anlarsınız arkadaşlar. Arttırmalar alt alta gelecek. Şimdi yine 23 tane sık iğneye tek batalım. Yirmi bir, 22, 23 tane sık iğnemize tek battık. Son kalan zincir sık iğnemizin içine yine 2 tane sık iğne yapalım. Yani arttıralım. 3'e tamamlamış olduk. Başlarken 2 tane arttırmıştık ve en son 3. arttırma yaparak burayı da 3 arttırmaya tamamladık. Evet, 3. sıramızı. Evet, 3'ü bitirdik arkadaşlar. 4. sıradayız. Şimdi bundan sonra bir süre 2 buradan 2 buradan toplam 4 arttırmayla devam edeceğiz. Tabanımızın biraz şöyle şekil alması için, biraz şöyle kayık görüntüsü alsın diye azaltmamızı azaltıyoruz. Şimdi hemen önce bir arttırmayla başlayacağız. Sıra sonunda bu 2 arttırmayı düz öreceğiz. Kaydırmış oluyoruz. Hemen şöyle dediğim gibi bir arttırma yapalım. İki tane tek. Bir artır. Evet, 2 arttırma yaptım birinci köşemde. Şimdi 27 tane sık iğneye tek batıyorum. Diğer köşeme kadar 27 sık iğne yapalım. Evet, 26 ve 27 tane tek battım. Bir artır. Aynı boşluğun içine 2 tane sık iğne. 2 tane tek. 1 2 bir artır. Evet, köşemizde artırmayı 2'ye düşürdük. Diğer köşemde 2 tane yapmıştım. 2 de burada. Şimdi buraya kadar, sıra sonuna kadar bütün ilmeklerimize tek batıyoruz. Burada zaten 27 tane sık iğne kaldı.
Örerken sıkış örmeyelim. Bol da örmeyelim. Rahat çalışalım. Yaptıkça da şöyle düzeltelim. Elimizi esnetelim arkadaşlar. Ütüleyince zaten yine düzelecek. Evet, 5. sıramızdayız. Sıra başımızı ipimi bu tarafa aldım. Bir tane tekle başlıyoruz. Bir tek, bir çift. Arttırdık. 3 tane tek. 1 2 3 1 arttır. Evet, 2 arttırmamızı yaptık bu köşemizde. Şimdi diğer köşeye kadar 28 tane sık iğneye tek batıyoruz. Evet, 28 sık iğnemize tek battık. Burada zaten arttırmamız belli, V şeklinde. Bunun içine bir tane yine arttırıyoruz. 2 tane sık iğne yaptık. 3 tane tek batalım. 1 2 3. Yine arttırmamızın içine arttırma. 2 tane aynı boşluğun içine 2 tane sık iğne yaptık. Evet. Şimdi sıra sonuna kadar eksiltme arttırma yapmadan düz örelim. 27 tane kalıyor. Düz örmeniz yeterli. Saymasanız da olur. Sadece işte yeni başlayan arkadaşlara kontrol amaçlı sayı veriyorum arkadaşlar. Normalde saymanıza gerek yok. Düz örün. Yani burada yapacağımız 2 tane bu tarafta, 2 de burada, 4 arttırma yapacağımız önemli bizim için. Şöyle her sefer elimizle de çekelim, düzeltelim. El üst yapalım. Evet, sıra sonuna kadar her ilmeğe tek battım ve 2 4 5. sırayı bitirdik. 6. sıradayız. Şöyle ipimizi bu tarafa alalım. 2 tane tekle başlıyoruz. 1 2 1 arttır. 4 tane tek. 1 2 3 4 1 arttır. Evet, birinci köşemde 2 arttırmamı yaptım. Şimdi yine burayı düz öreceğiz. 29 tane sık iğneye tek batalım. Saymasanız da olur. Arttırmaya kadar tek batın arkadaşlar. Burada arttırmalarımız belli. Şuraya biraz bu ipten dolayı biraz zor görünebilir. Şurada V şeklinde 2 tane yan yana V şeklinde olanlar arttırma. Bunun yine tepesine yapıyoruz. Buraya kadar düz örelim. Evet, örerken arkadaşlar tığımın gerisinden örüyorum. Şu ucundan değil. Ucundan ördüğünüzde
Böyle çok sıkış olur, çok yorulursunuz. Çok sıkış örmek istediğiniz yerlerde tığın uç kısmıyla örün. Bu şekilde. Bakın çok böyle sıkış öremeyen arkadaşlarımız böyle tığın ucuyla örsünler. Bakın ne kadar sıkış oldu. Biz şu an çantamızı rahat örmek istiyoruz. Potluk, gerginlik yapmasın diye. O yüzden tığın gerisiyle örüyorum. Bu kısmıyla bakın. Şöyle. Gayet rahat çalışıyorum. Yoksa çok yoruluruz. Örgümüz de çok sıkış taş gibi olur. Böyle bu ipin dokusu nedeniyle rahat örmemiz lazım. Evet, arttırmaya kadar her ilmeğe tek battım. Yani 29 sık iğne ördüm. Şimdi bir arttırıyorum. Yine arttırmanın içine denk gelmekte. 4 tane tek batalım. 1 2 3 4 tek, bir arttır. Evet, 4 tane artırışımı yaptım yine bu sırada. Şimdi sıra sonuna kadar 27 sık iğneye tek batıyoruz. Başlangıçta 2 ile başladık. 27, 28, 29'a tamamlanmış oluyor. Evet, 7. sıradayız. İpimizi bu tarafa alalım. 3 sık iğne ile başlıyoruz. 3 tane tek batalım. 1 2 3 bir arttır. 5 tane tek. 1 2 3 4 5 şöyle açalım arkadaşlar. Yaparken de düzeltelim. Evet, 5 tek, bir arttır. Şimdi diğer arttırmaya kadar hepsine tek batıyoruz. Şimdi 2 arttırmamızı yaptık köşede. Buralara düz örüyoruz. 30 tane sık iğneye tek batıyoruz. Sayı soranlar için normalde burayı düz örüyoruz. Yani çok sayılara takılı kalmayın. Yani takılı kalmayın derken hani burada ya bir iki eksik olabilir. Çok sorun değil. Dediğim gibi 30 tane tek batacağım. Buradaki artırmaya kadar. Evet arkadaşlar, çekim anında aksaklık oldu. Daha sonra da ışıklar gitti peş peşe. Şimdi ben de oradan biraz bir iki sıra ördüm. En son 7. sıramızdaydık. 30 sık iğne örüp şurada arttırma yaptık. 30 sık iğne tek, bir arttır, 5 tek, bir arttır ve 27 sık iğneye tek battık. Şimdi 8. sıramda yine 4 sık iğneye tek battım, bir arttır, 6 sık iğneye bir arttır, 31 tane sık iğneme tek battım, düz ördük, bir arttırdık, tekrar 6 tane tek, bir arttır ve 27 sık iğneye tek battık. 8. sıramı bitirdim. Şimdi 9. sıradayız. Burada biraz yine 2 burada 2 burada arttırma yapacağız. Sadece kaydırma yapacağız. Arttırmalarımız arttıkça bu tarafa doğru kayıyor. Şuraya doğru gidiyor. O yüzden bunu biraz bu tarafa almak için
Kayma, sadece kayma yapacağız. Evet, şimdi 9. sıradayız. Şöyle sıra başımıza alalım. 3 tane tek batalım. 1 2 evet, 3 tek. Şimdi arttırma buradaydı. Bunu bu tarafa, bu ikisini atladım. Şuraya batıyorum. 3 tane tek, bir arttır. Evet, arttırmalarımıza şimdi düz öreceğiz. 7 tane tek batıyorum. 1 2 3 4 5 6 ve 7. Bir arttır. Evet, arttırmalarımızı kaydırdık. Şuradaydı. Bu tarafa aldık. Şimdi diğer arttırmaya kadar tek batacağız. 32 tane sık iğneye tek batalım. Evet, 32 tane sık iğneye tek battım. Arttırmamız buradaydı. Buradan kaydık. Bir önceki ilmeği yapacağız. Bir arttırdım. Yine 7 tane tek batalım. 1 2 3 4 5 6 ve 7 tane tek battık. Bir arttırıyoruz. Evet, şimdi sıra sonuna kadar 29 tane sık iğneye tek batalım. Her sefer şu şekilde açma yapalım. İp nedeniyle topluyor arkadaşlar. Şöyle esnetelim örgümüzü. Evet, 10. sıradayız. Bu sıramızda iki arttırmanın ortasında bir tane daha arttırma yapacağız. Yani 3 burada, 3 de diğer tarafta arttırma yapacağız. Şimdi başlangıçtan itibaren burası 10. sıra. 4 tane tek batalım. 1 2 3 4 tek, bir arttır. Arttırma zaten bir altta arttırmanın içine denk gelmekte. Evet, yine 4 tane tek. 1 2 3 4 tek, bir arttır. Şimdi 3 tane tek, 1 2 3 tek, yine 3. arttırmamızda arttırmanın içine denk gelmekte. Evet, bir arttırdık. Evet,
Toplam 1, 2, 3 arttırma yaptık. Şimdi yine düz öreceğiz bu kısmı. 33 tane sık iğneye tek batalım. Evet, arttırmaya kadar düz ördüm. Şimdi yine arttırmanın hemen tepesine bir tane arttırıyorum. 4 tane tek. 1 2 3 4 bir arttır. 3 tane tek. Evet, bir arttır. Arttırmanın içine denk geliyor. Üçüncü artış. Evet, bu sıramızda 2 arttırmanın ortasına bir tane daha arttırma yaptık. Burada da öyle. 3 burada, 3 burada 6 arttırma yaptık. Görüntümüz böyle kayık gibi olacak arkadaşlar. Şimdi sıra sonuna kadar bütün ilmeklerimize tek batalım. Evet, 10. sıramızı bitirdik arkadaşlar ve 92 tane sık iğnemiz oldu. Şimdi 11. sırada son arttırmamızı yapacağız ve sayımızı 100'e tamamlayacağız. Bunun için de hemen şurada bir tane daha arttıracağım. 3 arttırmıştık. Şimdi 4 arttıracağız. 4 de burada. Bu sıramıza 8 arttırma olacak. Hemen ilk sık iğnemize, sıra başımızdaki ilk sık iğneye bir arttır yapalım. Dört tane tek batıyoruz. 1 2 3 4 bir arttır. Tekrar 4 tek. Bir arttır. Dört tek. Bir arttır. Evet, 4 artışımızı yaptık. Evet, arttırmamızdan sonra 30 tane sık iğneye tek batıyoruz. Bir arttıralım. Burada da yine 4 tane arttırma yapacağız. Arttırmamı yaptım. 4 tane tek. 1 2 3 4 bir arttır. 4 tek. 1 2 3 4 bir arttır.
4 tek, 1, 2, 3, 4, 1 arttır. Evet, 4 de bu tarafta arttırdık. Bu köşemizde 8 arttırma yaptık. Sayımız 100 oldu. Şimdi sıra sonuna kadar 30 tane sık iğnemize tek batıyoruz. 1, 2, 3, 4. Evet. Evet, sıra sonuna kadar her ilmeğe bir tane sık iğne yapalım. Evet arkadaşlar, tabanımızın arttırması bitti. Toplam şu an 100 tane ilmeğim var. Daha büyük yapabilirsiniz. Arttırma devam edebilirsiniz. Daha büyük çanta istiyorsanız. Bunun için sayılarımızın her zaman çift bitmesi lazım. Ben şimdi 100'ü yani 4'e bölünmesi gerekiyor. Ben 100'de bitirdim. İşte 4'e bölünebiliyor. 25 oluyor. 25 4 tane. İşte 108 bu şekilde çift rakamlı olması gerekiyor arkadaşlar. 4'e bölünecek şekilde arttırmaya devam edebilirsiniz. Şimdi 3 sıra eksiltme arttırma yapmadan düz örmeye devam edeceğim. Tabanımız arttırması bitti ama daha işlem bitmedi. Yukarıya daha çıkmadık. Fileye geçeceğiz biraz sonra. Ondan önce 3 sıra eksiltme arttırma yapmadan her ilmeğe bir tane sık iğne yapalım. Yani 3 sıra düz örelim. Örerken gayet rahat çalışalım. Kendimizi kasmadan, sıkmadan. Evet arkadaşlar, 3 sıra düz örgümü tamamladım. Şimdi şurada arttırma yapmışım. Bazen yani bir yere 2 tane batabiliyoruz. Bu bende dahil. Yok, bir tane ya. Yanlış gördüm. Ama olabiliyordu arkadaşlar. Evet. Şimdi tabanımı güzelce ütüledim arkadaşlar. Buharlı ütüyle şöyle arkasını çevirdim. Tersinden güzelce açarak böyle 1-2 saniye şöyle tutmakla zaten hemen şekil alıyor. Hemen açıldı. Bu şekilde tabanımı bitirdim. Tabanımızın eni 25 santim arkadaşlar. Tavanımız 25. Boyu da 14, neredeyse 15 santim boyunda. Şimdi sıra geldi fileleri yapmaya. Yukarıya çıkacağız. Taban tamam ve hemen başlayalım. Burada kalmıştık. Sıra başımız. Evet, ilmek kaydırarak başlıyorum. İlmeğimi kaydırdım. 3 tane zincir çekiyorum. Pardon, 4 çekelim. 1 2 3 4 zincir. Tığın üstüne aldım ve hemen sıradaki, şimdi burasıyla sıradakine batıyorum. Bunu bir sayıyoruz. 2 defa da çıkıyorum. 1 2 bir zincir çektim. Tığın üstüne alıyorum. Yine hemen sıradaki sık iğnemize batıp çıkıyoruz. 2 defa da bir şöyle batıp çıktım. 1 ve 2 defa da yukarıya çıktık. Bir zincir, tığın üstüne aldım. Yine
hiç atlamadan sıradakine batıyorum. 2 defa da çıkalım. 1 2. Bu şekilde filelerimizi yapıyoruz. Bir zincir çektim. Tığın üstüne aldım ipimi. Sıradaki sık iğnemize batıp 2 defa da çıkıyoruz. 1 ve 2. Şimdi buraya kadar bütün ilmeklerimize hiç atlamadan her birine batarak trabzanlarımızı yapalım. Buraya kadar aynı şekilde gidişatımızı yapalım. Bak, bir zincir çekmeyi unuttuk. Bir zincir çekiyoruz. Sıradakine battım. 1 ve 2 defa da yaptım. İkili trabzan. Evet, böyle yapıp gelelim. Evet, sıra sonuma geldim arkadaşlar. Hiç ilmek atlamadan her ilmeğimizin içerisine bir tane ikili trabzan yaptık. Aralarda hep bir tane zincir çektik. Şimdi sıra sonuna geldim. En son yine bir zincir çekiyorum. Burada 4 zincirle başlamıştık. Buna 1 2 3.'ye batıyoruz. Arada yine bunda bir zincir olmuş oldu. İlmek kaydırdık. Yine 4 zincir çekelim. 1 2 3. Evet, 4 zincir tığım üstüne aldım. Yine hemen ilk ilmeğime, bakın bu ilk baştakine, tepesine batıyoruz. Tekrar ikili trabzan yapıyoruz. Evet, bu sıramızda yine aynı şekilde bir zincir çekeceğiz. Tığımızın üstüne alacağız. Hemen sıradaki ikili trabzanımızın tepesine batacağız. Yine 2 defa da çıkıyoruz. İkili trabzan. Evet, böyle kafesler yapıyoruz. File yapıyoruz. Bir zincir. Tığım üstüne aldım. Hemen sıradaki filemizi ikili trabzanın tepesine batıyorum. 2 defa da çıkıyoruz. 1 2 ikili trabzan. Evet, örneğimiz bu şekilde. Sıra sonuna kadar her bu çubukların ikili trabzanların tepelerine aynısını yapalım. Bir zincir. Hemen sıradaki ikili trabzanın tepesine batıyorum. 2 defa da çıkıyorum. Evet, bu şekilde örmeye devam edelim. Sıra sonunda yine buradaki bir 3. zincire batıp ilmek kaydırıp burayı birleştireceğiz. Evet, file kısmında ikinci sıramı bitirdim arkadaşlar. Şu 1, burası da 2. Şimdi en son bir zincir çekiyorum. İlk başladığımız 4 zincire 3.'ye batıyoruz. 1 2 3.'ye batıp ilmek kaydırıyoruz ve burayı düzleştirdik. Şimdi bundan sonra her sıra bu şekilde 4 zincir çekerek yukarıya çıkıyoruz. 2 3 4 zincir tığın üstüne alıyorum ve hemen sıradaki şu hemen ilk ikili trabzanımızın tepesine batıyoruz. Yine 2 defa da çıkıyoruz. İkili trabzan yapıyoruz. Bu şekilde arkadaşlar hep aynı. Bir zincir tığın üstüne aldım. Sıradaki, bakın sıradaki ikili trabzanımın tepesine batıyorum. 2 defa da çıkıyorum. Evet. Örneğimiz bu şekilde. Tabanı yaptık.
Şimdi filemizi yapıyoruz. Filemiz 4-5 sıra, belki de 6-7 sıra ördükten sonra şu an böyle yayvan duracak. Daha sonra yukarıya doğru toparlanacak arkadaşlar. Böyle bir örmeye çalışalım. 20 sıra kadar bir öreceğim. Tekrar buradan devam edeceğiz. Şimdi ben örmeme devam edeyim.